1 yıl ya da 100 milyon yıl fark etmez. Geçmişi düşünmek ve hayal etmek hepimize her zaman romantik gelmiştir. Geçmişi düşünmeye başladığımızda ilk önce aklımıza yakın zamanda hatırladığımız atalarımız gelir. Hızlı hızlı geriye doğru sardığımızda ise 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl, 10 bin yıl, 100 bin yıl, 1 milyon yıl, 10 milyon yıl, 100 milyon yıl ya daha sonrası. Genelde çoğumuz maksimum buralarda duruyoruz. Daha fazlasını ya hayal edemiyor ya da düşünemiyoruz. Aklımızda kalan son canlı ise genelde dinozorlar oluyor. Sanki en eski dediğimizde onlar varmış, onlardan önce çok da önemli bir şey yokmuş gibi. Bu şekilde düşünmemize neden olan birkaç tane sebep var. Yaşamın başlangıcı, evrim, canlı ve insanlık tarihi gibi konuların okullarda ders olarak öğretilmiyor olması bunda başı çekse de dinozorların popüler kültürün en meşhur ve bilinen canlıları olmasının da bunda çok büyük bir yeri var. Hayal gücümüzün tükendiği tarihin 5 katı gerisine gittiğimizde küçük deniz canlıları dünyayı daha yeni ele geçirmişlerdi. Canlı çeşitliliğinde yaşanan bu inanılmaz artışın olduğu döneme Kambriyen patlaması diyoruz. Şu an dünyada yaşayan tüm canlıların ilk ataları bu Kambriyen dönemde ortaya çıkmıştı. Fakat birisi vardı ki neredeyse o zamandan bu zamana kadar hiçbir şey değişmemiş gibi yaşamını sürdürmeyi başardı. 2007 PLOS ONE dergisine yayınlanan bir makalede Kansas Üniversitesi Omurgasız Paleontolojisi Anabilim dalında görevli bilim insanları bu tahta daha önce keşfedilen deniz anası fosilinden yaklaşık 200 milyon yıl daha yaşlı olan deniz anası fosillerini keşfettiklerini duyurdular. Kinetliler Şubesi'ne üye olan bu deniz anası fosilleri tortullu kayaçlar üzerinde öyle güzel korunmuştu ki daire şeklindeki bedenleri, dokunaçları ve çeşitli organları şaşırtıcı derecede net ve detaylı görünüyordu. Deniz anaları yumuşak vücutlu canlılardır ve vücutların %95'i su olan protein liflerinden oluşmaktadırlar. Bu yüzden bu gibi fosilleri bulmak gerçekten çok ama çok nadir rastlanan bir durumdur. Deniz analarının bu keşfi o kadar değerliydi ki toplamda 6 bilim insanına Nobel ödülü kazandırdı. Daha sonra 2019 yılında bu kez Çin Kuzeybatı Üniversitesi'nde görevli bilim insanları 518 milyon yıllık 20 binden fazla fosil buldu. Bulunan fosillerin büyük bir bölümü deniz anası ve solucan gibi normalde fosilleşme şansı çok düşük olan yumuşak dokulu canlılara aitti. Profesör Xing Lianzhang bu canlıların bir fırtına sonucu aniden tortu altında kaldığını ve bu sayede çok iyi korunduğunu düşünüyor. Bu fosiller son 100 yılın en büyük keşifleri arasına girmiş durumda. Deniz anaları dinozorlar gibi dünyada milyonlarca yıl hüküm sürmüş canlıların bile kurtulamadığı yok oluşlardan kurtularak günümüze kadar ulaşmayı başarmışlar. Vücut yapıları, zehirleri ve dış görünüşleri nedeniyle sevmesek bile kesinlikle saygıyı hak ediyorlar. Deniz anaları bu kadar uzun zaman dilimi boyunca hayatta kalmalarını yaşadıkları koşulların aşırı değişmesinin bile onları pek fazla etkilememesine borçlular. Günümüzde 4000'den fazla farklı deniz anası türünün hem tuzlu su hem de tatlı sularda yaşadığı biliniyor. Tıpkı buradaki tatlı su göletinde olduğu gibi burada da yaşayan bir deniz anası türü var. Fakat bu farklı bir belgeselin konusu olacak. Aslan yeleli deniz anası gibi bazı türler 37 metre boyu bulabilirken Irukandji deniz anası gibi bazı türler ise sadece 5 milimetredir. Tatildeyken içinizden bu deniz anaları neden var ki bir soru mutlaka aklınızdan geçmiştir. Fakat canlılar bize sağladıkları faydaya göre değerli ya da değersiz olmazlar. Biz niçin varsak onlar da o yüzden varlar. Yani tamamen tesadüf eseri. Ama yine de dünyadaki her şeyi kaynak olarak kullanabilen biz Homo sapiensler bu deniz analarından da faydalanmayı biliyoruz. Ve belki de biyolojide çığır açacak birçok keşfi deniz anaları sayesinde yapacağız. Büyük deniz analarının oluşturduğu sikafozon deniz analarının hepsi denizlerde yaşayan canlılardır. Bu canlıların çoğu kıyılarda yaşasa da bazı türler 4000 metreden daha derin sularda da yaşarlar. Uriform denilen tatlı ve tuzlu su toleransını dengeleme özelliği sayesinde dünyanın her yerine yayılmayı başarmışlar. Çoğunun saydam rengi o kadar güzel ki birçok akvaryum sever kendilerine sahip olmak için çok büyük paralar harcıyor. Bizim ülkemizde fazla kullanılmasa da deniz anasının diğer ismi medüzdür. Denizde serbest bir şekilde yüzen, kalbi, beyni, omurgası bulunmayan bu deniz canlılarının hepsini kapsayan bir tanımdır. Deniz anası anlamına gelen medüz kelimesinin kökeni ise birçoğunuzun hemen tahmin ettiği gibi antik Yunan mitolojisindeki gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan keskin dişleri ve yılandan saçları olan kadın canavardan gelmektedir. Bakışlarıyla gerçek anlamda bizi taşa çevirmese de dokungaçları sayesinde verdiği acıyla birlikte çok can yakarlar ve hatta ölümlere bile neden olan türleri vardır. Şemsiyeye benzeyen tipik bir ortak görünüşleri vardır ve vücutları mezoglea denen jelden oluştuğu için yumuşak bir dokuya sahiptirler. Deniz anaları karnivor hayvanlardır. Tentakülleriyle diğer canlıları tuzağa düşürüp felç eder veya su içindeki besin parçacıkları ve balık yumurtaları ile beslenirler. Bazı türlerin vücutlarının içinde simbiyoz olarak yaşayan algler bulunur. Bu alglerin fotosentez yoluyla ürettikleri besin maddelerini kullanırlar. Vücut ekseninin ön ucunda tentaküllerle çevrilmiş bir ağzı vardır.
Avlarını yakalamak için ağız kollarında, tentaküllerinde ve ağzına açılan çıkıntı olan manibrum adı verilen kısımlarında felç edici nematosist veya kinidosist adında bol miktarda yakıcı kapsüller ve sokucular bulunur. Avını hissettiği an tentaküller ileri doğru uzanarak avını yakalar. Sindirim sistemi olmadığı için felç ederek yakaladığı avını vücudunun tek boşluğu olan selenteron adındaki sindirim kanalına çeker. Deniz anasının ağzı şemsiye vücudunun alt kısmındaki deliktir ve avını buradan direkt sindirim boşluğunun içine doğru çeker. İyice içeri giren besine çeşitli asitler salgılanarak sindirim işlemi tamamlanır. Deniz anası hareket ettikçe besini sindirmesi de kolaylaşır. Deniz anasının boşaltım için ayrı bir organı bulunmaz. Bu yüzden avının sindirilemeyen kısımlarını tekrardan ağızlarından dışkılayarak atarlar. Aynı şekilde deniz analarının hareket etmeleri için özel organları da bulunmaz. Serbest halde yüzdükleri için vücutları şemsiye şeklinde bir yapı almıştır. Hareketleri ve ilerlemeleri genelde oldukça yavaştır ve vücutlarını bu şemsiye denilen kısmı bir kasıp bir açarak ilerlerler. İhtiyaç anında taklalar atarak yerde değiştirebilirler. Deniz anaların bazı türleri ayrı eşeyliyken bazıları çift cinsiyetli yani hermafrodittir. Türüne göre eşeyli veya eşeysiz üremeler de görülür. Eşeyli üremelerde yumurtaların döllenmesi vücut içinde veya suda meydana gelir. 50 binin üzerinde döllenen yumurta dışarı bırakılır veya gelişmenin ileri safhalarına kadar vücut içinde tutulur. İçeride gelişen bebeklerin dışarı çıkmasıyla okyanus yolculukları da başlamış olur. Ama daha yumurta halindeyken ağızdan dışarı atılan gametler ise suda döllenir ve kısa bir süre sonra kendisini sert bir zemine kök yaparak sabitlerler. Polip yani yavru evresi dediğimiz bu evrede deniz anası bir hayvandan çok bitkiye benzer bir form alır. Büyüyene kadar bir süre burada sabit kalarak tentakülleri yardımıyla topladıkları besinlerle beslenirler. Burada geliştikten sonra tomurcuklanarak bağlı olduğu ana bireyden ayrılırlar. Bu evreden sonra deniz anası temel şemsiye görünümü aldığı Medusa evresine geçmiş olur. Hayatının bundan sonrasını ise normal bir deniz anasının avlandığı ve yaşadığı şekilde devam eder. Bu anlattığım üreme şekli çoğu deniz anasının yaşam döngüsünü bize gösteren sıradan bir örnektir. Zaten hemen hemen bütün canlılarda olduğu gibi doğum, yaşam, üreme ve ölüm şeklinde gerçekleşen bir standarda sahiptir. Ölümsüzlük binlerce yıldır bizim gibi sıradan insanların, filozofların, tanrı kralların ve liderlerin en çok aradığı ve üzerine düşündüğü konuların başında gelmiştir. Firavunlar, hanlar, krallar ve imparatorlar hiçbiri dillerden dile, kültürlerden kültüre dolaşan bu gençlik pınarını bulamamışlardır. Fakat ölümsüz olarak bilinen bir deniz anası yaşamının bu acımasız döngüsünü kırmayı çoktan başarmış gibi görünüyor. Turritopsis dorhi deniz anası yıllardır ölümsüzlüğü bulan deniz canlısı haberleriyle gündemden düşmüyor. Bilim insanları için de ölümsüzlüğün formülünü bulma konusunda rehberlik görevini üstlenmiş durumda. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Bu deniz anası az önce bahsettiğim üreme evrelerinden Medusa evresine geldiğinde diğer deniz anaları gibi üremesine devam eder. Buraya kadar her şey normal. Fakat daha sonra yaşlanıp ölmesi gerekirken kendisini tekrardan polit evresine yani yavru haline geri döndürerek gençleşir. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Tıpkı Benjamin Button filminde olduğu gibi deniz anası fizyolojik yaşını geriye sararak gençleşir. Bu benim hayatım boyunca durmadan üreyebildiğim yıllar geçirip 80-90 yaşına geldiğimde daha fazla yaşlanıp ölmem gerekirken tekrardan 20 yaşına dönmem ve gençleşerek sınırsız bir enerjiyle üreme ve yaşama fırsatı yakalamış olmam gibi bir şey. İşte bu inanılmaz özellik başka canlılar tarafından yakalanmadığı veya hastalanıp ölmediği sürece Turritopsis dorhi'ye ölümsüz olma imkanı tanıyor. Bilim ve teknoloji hayvanların özelliklerini taklit etme ve kopyalama yöntemi sayesinde bugünlere ulaşmayı başardı. Eğer bir gün bu deniz anasının gençleşmeyi nasıl başardığını anlayabilirsek belki biz de daima genç kalmanın formülünü bulmuş oluruz. Şimdilik bu ölümsüzlük hayalini geride bırakalım ve deniz anaları tarafından öldürülmemenin bir yolunu arayalım. Deniz analarının ağ gibi dağılan sinir sistemi ve duyuları, vücudunun alt bölümündeki tentaküller, denge organları ve vücuduna dağılmış 24 minik göz sayesinde gerçekleşir. Bu gözler deniz analarına 360 dereceyi görebilme yeteneği kazandırır. Üstte bulunan gözler yiyecek, derinlik ve barınak ararken yanda bulunan gözler çevrenin denetimini ve kontrolünü yaparlar. Sahip oldukları kimyasal ve mekanik duyu hücreleri sayesinde çevrelerinde olup biten her şeyi hisseder ve avlarını ne zaman etkisiz hale getireceklerini anlarlar. Deniz analarının solunum için özel bir organı da bulunmaz. İçlerine çektikleri suyun sirkülasyonu ile suyun içerisindeki oksijenden faydalanırlar. Deniz analarının aslında hepsi zehirlidir. Fakat bu zehre seviyesi türden türe değişiklik gösterir. Ayrıca zehrin etkisi de kişinin alerjik reaksiyonlara verdiği tepkiye bağlı olarak da farklılıklar gösterir. Sıradan bir deniz anası bile dokunduğunda bir kişide hafif kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler gösterirken başka bir kişide kuvvetli ağrı, acı, kabarcık gibi etkiler gösterebilir. Bu yüzden deniz anasının türü ve zehri kadar kişinin vücudunun da buna vereceği tepki oldukça önemlidir. Deniz anasının avlanmak ve kendisini savunmak için kullandığı nematosist ve sinitosist adında zehirli ve iğneli kapsüller
kapsülleri vardır. Ucunda zehir olan bu kapsüllü iğneleri günümüz boksörlerinden çok daha hızlı bir şekilde düşmanına fırlatma yeteneğine sahiptirler. Zehirli ok temas ettiği bölgeye girer ve orada patlar. Bu patlama sonunda vücutta yanma ve kızarıklık başta olmak üzere çeşitli reaksiyonlar belirmeye başlar. Bu özellikler mavi balinadan daha büyük olanlardan gözle görülemeyecek kadar küçük olanlara kadar hepsinde farklı seviyelerde de olsa bulunur. Ufacık gördüğümüz deniz anaları bile mikro boyutlarındaki avlarını bu zehirler sayesinde felç ederek yakalarlar. Deniz anası ve zehir dediğimizde ise aklımıza gelen ilk canlı tabii ki kutu deniz anasıdır. Fırlattığı kapsüllerin içindeki zehir öyle kuvvetlidir ki yetişkin bir insanı 5 dakika içinde öldürebilir. 15 adet kadar uzun tentakülleri vardır ve her tentakülünde ortalama 500 bin tane mikroskopik zehirli ok kapsülleri bulunur. Teorik olarak da pratik olarak da bir kutu deniz anası binlerce insanı öldürebilecek bir güce sahip olduğu için dünyanın en zehirli canlısıdır. Kutu deniz anasının sahip olduğu zehir, gözler ve vücut hareketleri diğer deniz analarına göre bazı farklılıklar gösterir. Mesela gözlerinin en büyük faydası avının derinliğini ve mesafesini kavrayabilmesidir. Böylece avının ona gelmesini beklemesine gerek yoktur. Kendisi de avına doğru ilerleyebilir. Özellikle insan hedefinde olan bir canlı değildir. Sadece bu canlıların doğası vahşidir. Şeffaf vücut yapısı güneş ışığı ile birleştiğinde dokungaçlarını fark etmek çok daha zor bir hal alır. Bu yüzden yüzerken veya dalış yaparken her zaman dikkatli olmak, fark edildiğinde panik yapmadan uzaklaşmak gerekir. Bu sıradan uyarıyı da yaptıktan sonra kafalardaki soru işaretine gelebilirim sanırım. Peki bizim denizlerimizde kutu deniz anası var mı? Kutu deniz anasının kökeni Hint okyanusudur ve o bölgelerde yaşamayı çok severler. Fakat daha önceki yaptığım istilacı türler belgesellerinde anlattığım gibi denizlerin ısınması, büyük gemilerin denge sularını Akdeniz'e taşıması ve son olarak Süveyş kanalı olmak üzere çeşitli sebeplerle dünyanın her yerinden farklı istilacı türler hem bizim denizlerimizi hem de dünya denizlerinin her yerini işgal ediyorlar. Bu işgaller tahmin ettiğimizden çok daha hızlı ve yüksek bir şekilde gerçekleşiyor. Şunu da baştan belirtmeliyim. Amacım korku pompalamak değil, aksine ülkemizde denizlere ve istilacı türlere karşı belirli bir bilinç ve farkındalık oluşturmak. Ne kadar sussak, kafamızı çevirip görmek istemesek de denizlerde çok hızlı büyüyen bir istilacı tür sorunu var. Müsilaj olayında yaşadığımızın benzerini ve hatta daha kötüsünü yaşamak istemiyorsak bir an önce önlemler almak için bu konuları konuşmamız gerekiyor. Sadece büyük dişleri var diye biraz hakkı yenen köpek balıklarından çok daha fazla vukuata ve olaya sahiptir kendileri. Kayıtları tutulmaya başlanan tarih olan 1800'den bu yana sadece Avustralya'da en az 79 kayıtlı ölüm gerçekleşmiş. En yakın ölüm ise geçtiğimiz sene yaşandı. 2021 yılının Şubat ayında 17 yaşındaki bir genç Sironex fleskeri türü olan kutu deniz anası tarafından sokularak hayatını kaybetti. 2000 yılına doğru geriye gittiğimizde gerçekleşen 9 ölümün 8'i Queensland'da gerçekleşmiş. Bu ölüm sayıları size az gibi görünebilir. Fakat Avustralya bu deniz analarına karşı çok yönlü ciddi mücadele veren dikkatli ve zengin bir ülke. Plajlar çeşitli ağlar ile korunuyor. İnsanların sadece güvenli ve denetimli yüzme alanlarında yüzmelerine izin veriliyor. Kontrolü sağlamanın zor olduğu Filipinler gibi ülkelerde her yıl ne kadar insanın kutu deniz anası gibi zehirli deniz anaları tarafından sokulduğu bilinmiyor. Çünkü deniz anaları ölse bile dikenlerinde bulunan kapsüllerinde zehirlerini taşımaya devam ederler. National Science Foundation'ın raporuna göre Malezya, Tayland gibi ülkelerde sokma oranlarının çok daha farklı olduğu düşünülüyor. Bu deniz anasının zehri kazazedenin kanını pıhtılaştırarak kalbin durmasına neden oluyor. Bilim insanları tarafından Amerika Birleşik Devletleri donanmasındaki dalgıçlara özel olası deniz anası sokmalarına karşı üretilen bir krem mevcut. Bu krem deniz anası zehrinin fareler ve domuzlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gözlemlemek için defalarca test edilmiş. Deniz anası sokmasından hemen sonra kullanıldığında nematositleri etkisiz hale getirerek kanın pıhtılaşmasının önüne geçtiği ve zehrin etkisini azalttığı söyleniyor. Fakat üzerinde bilimsel çalışmalar tamamlanmadığı için henüz halka sunulabilecek seviyede değil ve halen çalışmaları devam ediyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarım bizi çok fazla ilgilendirmiyor gibi gelebilir. Ama ilgilendiriyor. Özellikle Sironex fleskeri gibi bazı kutu deniz anası türlerinin Akdeniz'e giriş yaptığı ve geçtiğimiz senelerde Yunanistan'ın Mor Adası çevresinde görüldüğü de söyleniyor. Bu şu demek oluyor. Balon balıkları, aslan balıkları, istilacı kestaneler ve diğer 600 yabancı tür sonrası kutu deniz analarıyla da karşılaşmamız ihtimaller dahilinde. Hemen korkuya ve endişeye kapılmalı mıyız peki? Hayır. Fakat önlem almaya şimdiden başlamalıyız. Deniz anaları hakkında kötü bir algı yaratmış gibi oldum. Ama hayır, onlar da ekolojinin ve doğanın bir parçası. Hatta onların varlığı başta deniz kaplumbağaları olmak üzere birçok canlı için hayati önem taşıyor. Sadece her canlı gibi sayısının normalden fazla olması veya istenmeyen bir bölgede kontrolsüz bir şekilde çoğalması gibi durumlar çözmemiz ve üstünde durmamız gereken meseleleri oluşturur. Müsilaj olayında gördüğümüz gibi ekosistemin dengesi bozulup balık ölümleri, oksijenin azalması gibi deniz analarının lehine koşullar oluşmaya başladığında deniz analarının artışı aslında şaşırılacak bir durum değildir. Ekosistemdeki her şey birbirine domino taşları gibi bağlantılıdır.
Öncelikle planktonların ve deniz analarının bayıldığı sanayi, tarım ve ev atıklarının azaltılması ve filtrelenmesi gerekiyor. Atık su yönetimi, yüzey sularının direkt denize karışmasının önlenmesi, tarımsal gübre ve pestisit kullanımının denetlenmesi, aşırı avcılığın durdurulması, Marmara Denizi'ni ve Ege-Akdeniz'in belirli bölgelerinin koruma alanı ilan edilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, çeşitli çevresel farkındalık projelerinin yürütülmesi aslında yöneticilerin uygulaması gereken en önemli görevlerin başında geliyor. Deniz analarından fırsat kalmadığı için balıklar da yeteri kadar beslenemiyor. Bunun bir örneğini yine National Science Foundation raporunda gösterildiği gibi Karadeniz'de yaşadık. 1980'lerin sonunda taraklı bir medüz olan Minemopsis lady yüzünden Karadeniz'de hamsi stoğu neredeyse tükenme noktasına gelmişti. Bu taraklı deniz canlısı Karadeniz'deki balık larvalarını öyle hızlı ve obur bir şekilde yiyordu ki hamsilerin beslenmesi için neredeyse hiçbir şey kalmıyordu. Deniz anaları ve istilacı türler bizim yerli balıklarımızın yumurtalarına bayılıyorlar. Bu yüzden istilacı türlerin takibi ve kontrolü denizlerin ve yerli balık türlerimizin devamlılığı için çok ama çok önemli. Tüm denizlerimizde toplamda 37 tane farklı türde deniz anası olduğu biliniyor. Az önce söylediğim gibi tüm deniz analarının zehirli olduğu düşünülüyor. Bazıları öldürücü seviyedeyken bazılarının insanlar için sadece yakıcı bir etkisi var. Akdeniz'de bulunan deniz analarının zehri kişiden kişiye ve bünyeden bünyeye değişiklik gösterse de anlatacağım deniz analarının hepsinden kesinlikle uzak durun ve temas halinde mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurun. Kuvvetli bir zehre sahip olduğu bilinen Pelagia nostalisa ve Sciurosora hysosella türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığı Türkiye'deki deniz bilimciler tarafından biliniyor. Mor sokar deniz anası olarak bilinen Pelagia nostalisa türü bazen Akdeniz'in belirli bölgelerinde o kadar çok çoğaldı ki İspanya, Fransa ve İtalya sahillerinin belirli dönemlerde kapatılmasına neden oldu. Bu türün en son 2019 yılında Güney Kıbrıs sahillerinde ve 2020 yılında da Antalya sahillerinde görüldüğü bildirilmişti. Göçmen deniz anası olarak bilinen Ropilema nomedisa Akdeniz'e Süveyş kanalından giren istilacı türler arasındadır. Doğu Akdeniz sahillerinde görülmeye başlanan bu türün en üzücü tarafı çok yoğun bir üreme potansiyeline sahip olmasıdır. Pusula deniz anası olarak bilinen Sciurosora hysosella ilk defa 2000 yılında Erdek Körfezi'nde görülmüştü ve o tarihten bu yana en çok Yunanistan kıyıları başta olmak üzere bizim kıyılarımızda da görüldüğü biliniyor. Kutu deniz anası olarak bilinen Sariptia marsupialis, Adriyatik ve Akdeniz'de görülmeye başlanan maksimum boyu 30-40 mm arasında değişen zehirli bir türdür. Ters düz deniz anası olarak bilinen Sasopia andromeda, Akdeniz'e Süveyş kanalından giren istilacı türler arasındadır. İsrail ve Lübnan kıyıları başta olmak üzere Kıbrıs ve bizim kıyı bölgelerimizde de görüldükleri bilinen türler arasındadır. Macrorhynphia filipina deniz anasının zehri acılı bir batma şeklindedir. Kayalık ve mercanların olduğu bölgelerde yaşamayı çok seven bir türdür. Püsküllü deniz anası olarak bilinen Olidias phosphorica acı verici bir zehre sahiptir ve Atlantik başta olmak üzere artık Akdeniz'de de görülen bir türdür. Yuvarlak deniz anası olarak bilinen Aguera globosa Süveyş kanalından girdiği bilinen ve ilk defa 2011 yılında İskenderun'da kaydedilen istilacı bir türdür. Deniz ciğeri deniz anası olarak bilinen Rhizostoma pulma Karadeniz dahil olmak üzere tüm denizlerimizde en çok görülen ve temas edilen türler arasındadır. Beyaz noktalı deniz anası olarak bilinen Philorhiza punstata türü en çok Meksika, Hawaii ve Brezilya sahillerinde bilinse de Akdeniz'de ilk defa 2019 yılında İsrail kıyılarında görülmüştü. Maviş deniz anası olarak bilinen Sotiloriza tuberculata 2009 yılından bu yana bizim kıyılarımızda da görülen bir türdür. Dış görünüşü çok gösterişlidir. Küçük balıklar kendisini özellikle yuva olarak kullanmayı çok severler. Kristal deniz anası olarak bilinen Aguera vitrina. Dün deniz anası olarak bilinen Discomedusa lobata en çok Adriyatik'te görülse de Akdeniz'de de dolaştığı bilinen bir türdür. Ay deniz anası olarak bilinen Aureli aurita, Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusları başta olmak üzere ülkemizde de Karadeniz dahil tüm denizlerimizde görülür. Bu deniz anası türünü büyük kalabalık sürüler halinde dolaşırken görebilirsiniz. Balıkçı ağları başta olmak üzere öldüklerinde sürüler halinde kıyıya vurdukları için hem kötü koku hem de görüntü olarak en çok bizi etkileyen deniz analarının başında gelirler. Bunlar Akdeniz'de bilinen ve zehirli olduğu için dikkat etmemiz gereken deniz analarının bazılarıdır. Deniz analarının aşırı artışı başta balıkçılık faaliyetleri olmak üzere turizmi de derinden etkiler. Geçtiğimiz yıllarda Japonya'da bir trol teknesinin ağları o kadar çok deniz anasıyla dolmuştu ki ağlar teknenin kaldırabileceğinden çok daha ağır bir hale gelerek tekneyi batırmıştı. Japonya'da deniz anası meselesi çok farklı bir boyutta. Onlar artık bu deniz analarından nasıl faydalanacaklarının çeşitli çözümlerini bulmuş durumdalar. Ana yemeklerden dondurma ve tatlısına, kozmetik ve ilaç sektöründen sanayi alanlarına kadar her alanda deniz analarından faydalanıyorlar.
Belki bazı deniz anaları sayesinde kansere tedavi ve ölümsüzlük gibi tıp alanında çığır açacak gelişmeler bile bulacaklar. Deniz anası temasından korunmanın en akıllıca yolu denize girerken mümkün oldukça tenimizi saracak deniz kıyafetleriyle yüzmeyi tercih etmek olabilir. Genelde deniz anasının şeffaf yapısından kaynaklı ilk anda deniz anasını fark edemeyebilirsiniz. Ama birden acısıyla varlığını size çok ciddi bir şekilde hissettirirler. Benim bir defa dalış esnasında sadece açık bölgem olan yüzüme çarpmıştı. Ne olduğunu bile anlamadan dudak ve yanak kısım buralarım komple dayanılmaz bir şekilde yanmaya başlamıştı. Deniz anası çarpmasının ilk belirtileri yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı şeklindedir. Tabii ki bu belirtilerin şiddeti deniz anasının türüne ve vücudunuzun verdiği reaksiyona göre farklılık gösterir. Eğer size temas eden orta dereceli zehre sahip bir deniz anası ise bu belirtiler birkaç saat içinde geçebilir. Fakat zehirli olan deniz anası temasında deniz anası türünün büyüklüğü, kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Deniz anasının zehirli kapsülleriyle saldırdığını söylemiştim. İşte ilk temas sonrası deriyi kaşımak patlamamış olan kapsülleri de patlatacağı için daha çok acı ve yanmaya neden olacaktır. Temasın şiddetine bağlı olarak doktorlar bazı ilk yardım tavsiyelerinde bulunuyorlar. Fakat bunlar kesin çözümler olmadığı için sizi yanlış yönlendirmemek adına ben paylaşmıyorum. Böyle bir durumda eğer şiddetli bir acı hissediyorsanız hastaneye gitmeyi kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmeyin. İstilacı türler meselesi gerçekten anlattıkça anlatılacak ve biraz gerçekçi olmak gerekirse iç karartıcı bir mesele. Bu yüzden herkesi balon balığı ve aslan balığı başta olmak üzere deniz anaları da dahil tüm istilacı türlere karşı daha özgürce denize girebiliyor ve avlayacak balık bulabiliyorken zaman kaybetmeden önlemler almaya davet ediyorum. Gördüğünüz istilacı türleri ve deniz analarını açıklamaya bıraktığım siteler üzerinden derneklere bildirmeniz, bilimsel çalışmalar ve bu türlerin önlenmesi için çok ama çok önemli.